Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir tarifle geldim arkadaşlar. Son günlerin trend modası çubuk simit yapacağız arkadaşlar. Görüntüyü görüyorsunuz, gerçekten muhteşem oldu. İnanın bana, pastanelerden aldığımız simitlerden kat ve kat güzel oldu arkadaşlar. Evet, sözü daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 1 bardak 200 milimlik su bardağı ile 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütü alıyorum arkadaşlar. Malzemelerimizin ılık olması, sütümüzün, suyumuzun ılık olması önemli. Mayalanma süresini daha kısa tutmamız için. Üzerine 1 çay bardağı sıvıya 1 paket instant maya ilave ettim arkadaşlar. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. İkisini bir kaba koyduğum için gösterme gereği duydum arkadaşlar. Güzelce sıvı malzemelerimizi karıştırıyoruz. Ve üzerini kapatıp 5-6 dakika dinlenmeye bırakıyoruz mayamızın çözülmesi için. Evet, bu şekilde beklettiğimiz zaman arkadaşlar hamurumuz daha güzel kabarıyor. Daha güzel sonuçlar alıyoruz. Çünkü maya sıvı malzemelerin içerisinde ezildiği için, çözüldüğü için bu şekilde harika sonuçlar alıyoruz. Evet, toplamda 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz sıvı malzemelerimize ve spatula yardımıyla bu şekilde karıştırıyorum önce. Sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasına, kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oldu. İtiraf ediyorum, ilk defa yaptım ama çok beğendim. Gerçekten yiyenlerden de tam not aldı. İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız arkadaşlar. Evet, bu şekilde spatula yardımıyla karıştırdım hamurumu. Kalan unumu azar azar ilave ederek güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Evet, güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Bu esnada elime çok yapıştı hamur. Eğer hamur yoğurmasını bilmiyorsanız ve daha yeni hamur yoğurmaya alışıyorsanız 1 yemek kaşığı sıvı yağdan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı sıvı yağı elimize aldığımız zaman gerçekten daha kolay hamur yoğuruyoruz. Çünkü elimize yapışmıyor hamurlar. Daha kolay yoğurma işlemine devam edebiliyoruz. Bu da bir püf noktası olsun arkadaşlar. Evet, bu malzemeleri katlarıyla çoğaltıp azaltabilirsiniz. Yapmış olduğumuz simitleri buzlukta muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp gönül rahatlığıyla ısıtıp tüketebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten harika oldular. Boyutlarını da yine istediğiniz şekilde, istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Evet, güzel bir hamur elde ettim. Görüyorsunuz hamurun kıvamını. Yine söylüyorum, 1 yemek kaşığı sıvı yağdan yardım aldım arkadaşlar. Gerçekten hamur yoğurmayı daha kolaylaştırıyor. Elimize yapışmasını önlüyor sıvı yağ. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, mayalanmaya bıraktık hamurumuzu. 40 dakika, toplamda 40 dakika beklettim hamurumu. Bu şekilde tezgahımın üzerine alıyorum. Bir aparat yardımıyla bu şekilde eşit bezeler halinde beze alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bundan bir önceki videomda bir soru sormuştum. Soru cevap bölümü yapmıştık. Bu soruyu Gönül Bıyıklıoğlu Uysal arkadaşımız doğru yanıtladı. Onun da çok güzel bir kanalı var arkadaşlar. Mutlaka Gönül arkadaşımıza desteklerinizi bekliyorum ve dikkatli bir şekilde beni dinleyip soruma doğruca yanıtı verdiği için teşekkür ediyorum. Evet, bezelerimi almaya devam ediyorum arkadaşlar. Göz kararı mandalinadan biraz büyük, avuç büyüklüğünde bezeler oluşturdum. Toplamda 9 adet beze elde ettim arkadaşlar. Şimdi bekletmeden hamurumuzu güzelce şeritler haline getirip simit yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz bu ve bunun gibi güzel tariflerden haberdar olmak için
Kanalıma abone olup zil sesi butonunu açmayı unutmazsanız sevinirim. Sizin destekleriniz, yorumlarınız, o güzel beğenileriniz bizim için çok değerli arkadaşlar. Şimdiden desteklerinizi bekliyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, bu şekilde bezemizi alıyoruz. Tezgahımızda şeritler haline getiriyoruz ve birbirine dolayarak simit formu veriyoruz arkadaşlar. Toplamda 9 adet beziden 9 adet simit elde ettim arkadaşlar. Eğer daha fazla yapmak isterseniz bezeleri daha küçük tutabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Evet, görüyorsunuz bu şekilde tezgahımız üzerinde yuvarlayarak şeritler oluşturuyoruz. Oluşturmuş olduğumuz şeritleri simit formu verip bir kenara dinlenmeye alıyoruz. Bütün hamurlarımızı bitene kadar bu işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Tüm hamurlarımızı yapana kadar zaten simitlerimiz dinleniyor. Daha fazla tepsi mayası aldırma gereği duymadım. Gerçekten üstü çıtır, içi yumuşacık, muhteşem bir lezzet oldu. Evet arkadaşlar, tarifimizi verdiğimize göre bugünkü sorumuza geçiyorum. Bu malzemelerden kaç adet simit elde ettim? Cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, bu şekilde hızlandırılmış bir şekilde devam ediyorum simitlerimi yapmaya. Çok basit gerçekten arkadaşlar, inanın. Videomun başında malzemelerini söyledim arkadaşlar. Kaçıran arkadaşlarım için videomun açıklama kısmına malzeme listesini tam olarak paylaşacağım. Evet, simitlerimin bir kısmını yaptım arkadaşlar. Tabağımın içerisine yarım çay bardağı su, 3-4 yemek kaşığı da pekmez aldım, incelttim. Yapmış olduğum simitleri önce pekmezli suya bandırıyorum. Sonra kavurmuş olduğum susamlara güzelce bulayıp tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet, diğer bezeleri yapana kadar bu yapmış olduğum simitler dinlenecek. Tepsi mayası alacak. Tekrardan tepsi mayası aldırma gereği duymuyorum arkadaşlar. Bu şekilde tüm simitlerimizi yaptık. Tepsimize yerleştirdik arkadaşlar. Daha önceden ısıtmadım ben fırınımı. Bu tür poğaçaları, simitleri soğuk fırında pişirmeyi tercih ediyorum. Bu da bir püf noktası olsun arkadaşlar. Fırınımız ısınana kadar tepsi mayası alıyor. Daha güzel sonuçlar alıyoruz. 200 derece fırında simitlerimi pişmeye bıraktım ve simitlerimin son hali. Görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten muhteşem oldular. İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız arkadaşlar. Fırınım soğuk olduğu için benim fırınım 20-25 dakikada pişirdi arkadaşlar. Fırınımızın kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. Dikkatli bir şekilde pişirmemizde fayda var. Ve görüyorsunuz dokusunu, simitlerimizin gerçekten üzeri çıtır, içi yumuşacık oldu. Muhteşem oldu arkadaşlar. Evet, bir videomun daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.